Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Üzerimde görmüş olduğunuz ışıl ışıl bu hırkayı çalışacağız. Harika bir hırka oldu, ışıl ışıl ve bu sene benim en sevdiğim renk olan kahverengiyle çalıştım. Şöyle sim detaylarını görüyorsunuz, gerçekten şahane oldu. Hiçbir model uygulamadım üzerine. Düz, sade örgü modeliyle bu güzel hırkayı elde ettim. Gerçekten şahane oldu. Ben çok beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Eğer sizler de bu güzel hırkayı çalışmak isterseniz videomu adım adım takip ederek rahatlıkla çalışabilirsiniz. Çünkü bütün detayları sizlerle paylaştım. Hırkamı her zamanki gibi S bedene göre, yani kendi bedenime göre çalıştım ama mantığını çok güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Sizler de rahatlıkla videomu takip ederek kendi bedeninize göre uyarlayabilirsiniz. S bedene göre çalıştım. Şu şekilde sarma iplikler kullandım. Sarma iplik benim son dönemde biliyorsunuz favorim. Sarma iplikleri çok beğeniyorum. Sarma ipliklerden 400 gram civarında, hatta 500 de olabilir. 400-500 gram civarında kullandım. Ve bu güzel hırkayı elde ettim. Sizler de dediğim gibi videomu takip ederek rahatlıkla örebilirsiniz. Videoma geçmeden önce bu ve bunun gibi birçok projemin detaylı görsellerini Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Instagram hesabının linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve destek için minik bir emoji dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. O zaman keyifli seyirler. Kullanmış olduğum iplikle başlamak istiyorum. Bu şekilde sarma iplik kullandım. 3 kat, 2 katı moher gibiydi. Bir katı da simliydi. Bundan yaklaşık 500 gram, 450 gram civarı kullanırım diye düşünüyorum. Şişlerim beden kısmında 4,5 milimlik misinalı şiş kullanacağım. Lastik kısımlarında ise 3 milimlik misinalı şiş kullanacağım. Bu şekilde ayraçlarımız lazım roba kısımları için. Hemen ölçülerimize bakalım. Toplam 58 ilmek atarak başlıyoruz. Roba ayrımları bu şekilde, ekran görüntüsü alarak faydalanabilirsiniz. İlmek atarak başlıyoruz. Misinalı şişime toplamda 58 adet ilmek atarak başlıyorum. ...58 tane ilmeğimi attım. Şimdi arka yüzde ters olarak bir sıra öreceğim. Daha sonra ön yüzde roba ayrımlarıyla başlıyoruz. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimin hepsini örgünün arka yüzünde ters olarak örüyorum. Evet, 58 tane ilmeğimizi arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi roba ayrımını yapacağız. Bu sayılarımızı baz alarak yapıyoruz. Kenar ilmeğim de dahil 3 tane ilmeğimi kenar ilmeğini örmeden aldım. Birinci ilmeğimi ördüm, ikinci ilmeğimi de ördüm. Yani toplamda 3 tane ilmeğimi düz olarak örmüş gibi sayalım. Hemen roba ayrımı için ayrıcımı takıyorum. Ardından da 4 tane roba ilmeğimi örüyorum. Tekrar ayracımı takıyorum. Şimdi kol için 8 tane ilmeğimi örüyorum. Şimdi diğer robamız için hemen ayracımı taktım. 4 tane roba ilmeğini örüyorum. Yine ayracımı takıyorum. Şimdi arka için 20 tane ilmeğimi örüyorum. Evet, arka için 20 tane ilmeğimi ördüm. Yine ayracımı takıyorum. 4 tane roba ilmeğimi örüyorum.
İğne ayrıcımı takıyorum. Şimdi 8 tane kol ilmeğini örüyorum. İğne ayrıcımı takıyorum. 4 tane roba ilmeğini örüyorum. Yine ayrıcımı takıyorum ve kalan son 3 ilmeğimi örüyorum. Evet, bu şekilde roba noktalarımızı belirlemiş olduk. Şimdi arka yüzü çeviriyorum. Bütün ilmekleri kenar ilmeği dışında bunu örmeden alıyorum. Hepsini ters olarak örüyorum. Evet, şimdi ön yüzdeyiz. Artırmalarımızı hep ön yüzden yapacağız. Arka yüzde hiçbir artırma kesinlikle yapmıyoruz. Bütün örgü boyunca sadece arka yüzde ilmekleri ters olarak örüyoruz. Şimdi bakın ön yüzdeyim. Bu ayraç taktığım noktalar, netleştirelim. Şu çizgi noktaları. Bu kısımlara ayraç taktım. Bakın. Şimdi bunların sağından ve solundan artırma yapacağız. Sağından bir tane, solundan bir tane şeklinde. Hemen başlayalım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Aradaki 2 tane ilmeğimi ördüm. Bakın şimdi geldik robaya. Robanın sağından bir tane artırma yapacağım. Şimdi şöyle ipimi çekiyorum aradan. Bakın şu aradan ipimi çektim. Şişime takıyorum. Ve bakın düz olarak ördüm. Tekrar ayracımı takıyorum. Burada bir tane artırma yapmış olduk. Aradaki 4 tane ilmeği düz örüyorum. Bu 4 ilmeğe hiç dokunmayacağız. Bunların hep sağından ve solundan artırma yapacağız. Şimdi ayracımı aktarıyorum. Bu sefer solundan artırma yapacağız. Hemen şöyle bakın ipimi çekiyorum. Şişime takıyorum ve bir tane artırmamı yapıyorum. Ara ilmekleri düz olarak örüyorum. Evet, yine geldik ayracımıza. Hemen bakın şöyle ipimi çekiyorum, ara ipi. Şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Artırmamı yapmış oldum bu noktada. Hemen ayracımı takıyorum, aradaki ilmeklerimi örüyorum. Tekrar ayraçtayım. İlk sıralarda biraz zor oluyor. Daha sonra çok kolay akıp ilerliyor. Ayracımı hemen aktarıyorum. Şimdi ayracın solundan bir tane artırmamı yapıyorum. Ara ilmekleri yine düz olarak örüyorum. Yine geldik bakın artırma noktasına. Hemen şöyle ipimi çekiyorum. Şişime takıyorum ve düz olarak örüyorum. Artırmamı yaptım. Ayrıcımı aktarıyorum. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi ayracı aktarıyorum. Daha sonra buradan bakın ipimi çektim ve düz olarak ördüm. Bu 4 ilmeğin sağında ve solunda olacak ayraçlar. Ara ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi geldik yine bakın ipimi çektim. Artırmamı yaptım. Ayrıca aktardım. Ara ilmeklerimi düz olarak ördüm.
Yine ayrıca aktarıyorum ve buradan bir tane daha artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet, şimdi ilk artırma sıramızı yapmış olduk. Şimdi örgümü çeviriyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi, sonradan artırdığım ilmekler de dahil olmak üzere hepsini ters olarak örüyorum. Bakın, kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ayracın yerini karıştırmayalım. Ayraçların yeri önemli. Bakın, artırma yaptığım ilmek şu ilmek. Onu da yine diğerleri gibi ters olarak örüyorum. Şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Daha sonra ön yüzde devam edeceğiz. Evet, ikinci artırma sırasındayız. Yine ön yüzdeyim. Şimdi bakın, ara ilmekleri örerek geliyorum. Bakın, 4 tane roba ilmeğim sabit. Hemen onun şöyle sol şimle giriyorum. Bakın, diğer sırada normal iki tarafı da aynı yapmıştım artırmasını ama bunun tarafın sağa yatması daha mantıklı. Sonradan onu düşündüm. O yüzden de bakın, şöyle sağ tarafların artırmasını yaparken, yani ilmeklerimizin sağa doğru gideceği yönde soldan bakın şişimi taktım. Şöyle içten girdim ve düz olarak ördüm. Burada artırmamı yaptım. Aradaki 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi geldim sol tarafın artırmasına. Bu tarafta şöyle normal ipimi çektim. Arka yüzden ördüm. Ara ilmekleri yine düz olarak örüyorum. Evet, geldik yine artırmamıza. Bu tarafın yine bakın 2 tane ayraç var ya, sağdaki ayraç için şöyle sol şimle ipimin alt kısmından girdim. Şöyle ön kanattaki kısımdan giriyorum ve artırmamı yapıyorum. Ara ilmekleri düz olarak örüyorum. Şimdi geldik soldaki artırma için. Sağ şimle aldım. Arka kanattan ilmeğimi çıkarıyorum. Ara ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, yine geldik ikili roba noktasına. Yine sol şişimi bakın devreye sokuyorum. Öndeki kanattan giriyorum ve artırmamı yapıyorum. Ara ilmeklerimi örüyorum. Diğer tarafın, sol tarafın artırması için normal şişimi girdim. İpimi çektim ve arkadan ördüm. Ara ilmekleri düz olarak örüyorum. Yine bakın sağ tarafın artırmasını yapacağız. O yüzden de şöyle sol şişimle buradan ilmeğimi alıyorum. Öndeki kanattan çapraz bir şekilde giriyorum ve artırıyorum. Ara ilmekleri örüyorum. Ayracımı aktardım. Son artırmamı da sol tarafta olduğu için sağ şişimle girdim ve arkadan yaptım. Kalan ilmekleri düz olarak örüyorum. Evet. Şimdi arka yüzde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön yüzde yine devam edelim.
Evet, arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ön yüzdeyim. Şimdi bakın, toplamda roba için 18 kez artırma yapacağız. Şimdi biz 2 kez artırma yaptık, değil mi? Modelimizin de V yaka olmasını istediğimiz için şu tekli sayılarda, şu kısımlardan da sıra başında ve sıra sonunda da artırma yapacağız. Şimdi bakın, ilk 2 sırada artırma yapmadık. 3. sıraya geldik. Burada V yaka kısmında da artırma yapacağız. Onu hemen şöyle işaretliyorum ve bu kısımda artırmamı yapacağım. Bakın, 4. artırma sıramda yaka kısmında artırma yapmayacağız. 5'te yapacağız. 6'da yapmayacağız. 7'de yapacağız. 8'de yapmayacağız. 9'da yapacağız. Yani bunlarda her ön sırada artırma yapılırken şu normal roba noktalarında V yaka için 2 ön sırada bir artırma yapmış olacağız. Şimdi 3. sırada V yaka artırmasına da başlayalım. Umarım anlaşılır. Evet. Şimdi bakın, kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Şimdi bakın, şu ilmeğimi sol şişimle alıyorum. Birazcık ilk aşama olduğu için zorlanabiliriz. Bir tane artırma yapıyorum. Bakın, bu V yaka artırmamız. Yani şu daire içine aldıklarım V yaka artırmasını yaptığım sıralar olacak. Şu an 3. artırma sırasındayım. Normal araları yine diğer sırada gösterdiğim gibi yapıyoruz. Buradan artırmamı yapıyorum. Roba ilmeklerini örüyorum. Soldan da artırmamı yapıyorum. Roba ilmeklerini örüyorum. Şimdi buralar aynı devam edecek. Sadece sıra sonunda şu son ilmekten önceki ilmekte V yaka için ilmek artıracağız. Bu noktaları aynı şekilde robanın sağından ve solundan bir tane olacak şekilde artırma yapalım. Burada şu V yaka artırmasını göstereceğim. Evet, sıra sonuna geldim. Bu arada ben şişimi değiştirdim. 6 milim çok kalın geldi ve örgüsü hoşuma gitmedi, duruşu, o yüzden 5 milime geçtim. Onu hemen söyleyeyim. Bir bulanıklık var, anlamadığım bir bulanıklık. Evet, bakın, son bir tane ilmeğim kaldı. Şöyle buradan ip bulabilirsem aradan ilk aşama olduğu için zorlanabiliriz burada. Evet, şöyle bakın, şişime taktım ve düz olarak ördüm. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani ne yapmış olduk? Son ilmekten bir önceki ilmekte artırma yapmış olduk. Şimdi 3. sırada artırmalarımızı yaptık. Böyle her sırada yaptıkça yazarsanız kafanız karışmaz. Şimdi arkayı ters olarak öreceğiz. Ön yüzde 4. sırayı yapacağız. 4. sırada V yaka ilmeklerini yapmıyoruz. Normal devam ediyoruz. 5. sırada V yaka ilmeklerini yine artıracağız. Bu şekilde 5. sırada, 7. sırada, 9'da, 11'de, 13'te, 15'te ve 17'de artırmalar yapacağız. Bakın. Bu şekilde. Evet. Bu işaretlediğim, daire içine aldığım sayıların sırasına geldiğimiz zaman oralarda V yaka için şu baştan birinci ilmekten sonraki ilmekte, sondan da sondaki ilmekten önceki ilmekte ne yapıyoruz? Artırmalarımızı yapacağız. Şimdi ben bu şekilde robamı toplam 18 kez artıracağım, öreceğim. Daha sonra duruma göre üzerime deneyeceğim ve artırmaya devam edeceğiz. Yeterli mi olacak, ona göre karar vereceğiz. Evet, robamı ördüm ben. Şöyle şişime sığmadığı için tam görünemiyor ama gerçekten şahane oldu. Tam içime sindi. Bu renk çok güzel bir hırkaya ihtiyacım vardı. Ve iyi ki bu modeli iyi ki bu ipi bu şekilde bir modele dönüştürdüm. Ve ben şu an gidişattan çok memnunum. Şimdi bakın nereye geldik, ne kadar geldik, hemen bahsedelim. Bunlar bizim başlangıç sayılarımızdı. Şimdi
Bunların üzerinden artırma yaparak geldim. Bakın 58 olan başlangıç sayımı 272'ye çıkardım. Şurada da ilmek sayılarımızı görüyorsunuz. 3 olan kenar ilmeklerini, yaka ilmek kısmını, önün yaka kısmını 38'e çıkardım. 8 olan kolu 56'ya çıkardım. 20 olan arkayı 68'e çıkardım. Ve yine 8 olan kolu 56'ya çıkardım. Ve yine yan kısmı, yaka kısmını 3 olan sayımı 38'e çıkardım. Toplam başlangıç ilmek sayım 58 iken şu anda ilmek sayım gördüğünüz gibi 272. Şimdi bunu nasıl yaptık? Şöyle bakın. Artırma sıralarımı bu şekilde yazdım. Toplam 24 sıra artırma yaptım. Önce 18 sıra yapalım demiştim. Yaptım. Tabii ki her ipe her sıra sayısı uygun olmuyor. İpim ince olduğu için bir de şişimi küçülttüm. Daha duruşu böyle güzel olsun. Aralıklı aralıklı durmasın diye. Böyle hazır gibi dursun diye. 4 milimlik pardon 5 mi? 5 milimlik şişe indim. 6 ile başlamıştım. Artırmalarımı ilk 2 sırada sadece roba kısımlarından, şu kısımlardan yaptım. Bakın. Şu kısımlardan yaptım. Bu işaretlediğim kısımlar bakın 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 21 ve 23. sıralarda ise hem bu robaların roba ilmeklerinin kenarlarından artırma yaptım hem de şu köşeden artırma yaptım. Bakın toplam kaç sıraymış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kez. Bakın 11 kez şu aralardan artırma yaptım. 4 sırada bir artırma yapmış oldum. Şu kısımlardan 2 sırada bir artırma yaparken bu V yaka detayının daha güzel bir şekilde inmesi için, böyle muntazam olması için 4 sırada bir artırma yapmış oldum. Şimdi şunun ekran görüntüsünü alın ve buna göre artırmalarınızı yapın. Şu işaretlediğim kısımlar V yaka artırmaları. Toplam 24 sırada bütününde artırma yapmış oldum. Ve bu artırmalarla benim ilmek sayım 272'ye çıktı. Peki buna nasıl karar verdim? Bakın şu kısım, roba kısmı var ya. Bu kısmı hemen ölçüyoruz. S beden için bakın 23 santim uzunluğunda robamızın ölçüsü. Şimdi hatta şöyle iyice esnetirsek 24 santim bile oluyor. 23 diyelim yine de biz buna. 23 santim uzunluğunda bu benim genelde çok salaş olmayan ama dar olmayan örgülerimin benim bedenime uyan versiyonu. Şimdi eğer bu roba kısmı 23 santim olursa bu benim için yeterli oluyor. Ama tam garantilemek için şöyle zaten bir küsuratı da var. 24'e ulaştırmak için bir sırada düz örüp bir sırada düz örüp gidip geleceğim. Yani toplam 2 sırada düz örmüş olacağım. Şimdi bunu kendi bedeninize göre çok rahat ayarlayabilirsiniz. Şu kısmı omzunuzdan, böyle boynunuzdan, boyun altından ölçün ve tam koltuk altı mesafesine, göğüs hizasına geldiği zaman o sizin doğru sayınızdır. Bu şekilde doğru sayıyı bulabilirsiniz, doğru ölçüyü bulabilirsiniz. Şimdi bakın toplam 272 tane ilmeğim var. Şimdi bu 272 ilmeği artırma eksiltme yapmadan bir sıra önde düz öreceğim. Bir sırada arkada ters öreceğim ve ön sırada artık bedeni ayıracağız ve kolları ayıracağız. O şekilde öreceğiz. Bakın şimdi hiçbir artırma eksiltme yapmadan sadece düz örüyorum. Aslında mantık o kadar kolay ki bu roba mantığını öğrendikten sonra kesinlikle düşük kol örmek istemeyeceksiniz. Çünkü bunların duruşu çok daha muntazam, çok daha güzel oluyor. O yüzden de ben artık robadan örmeyi tercih ediyorum. İlk projelerime bakarsanız genelde düşük kol örüyordum. Bu roba mantığını tam kavrayamadığım dönemlerdi. Ama kavradıktan sonra gerçekten bu daha hoş ve daha muntazam duruyor. O yüzden de ben örgülerimde genellikle bunu tercih ediyorum. Ama bu mantık hala bana zor, anlayamıyorum diyorsanız düşük kol olarak yapmış olduğum projelerim de mevcut kanalımda. Onlara da bakabilirsiniz. Bakın hiçbir artırma, eksiltme yapmadan ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Peki buradaki amacım ne? Buradaki amacım da robanın uzunluğunu artırmak.
Yani robanın uzunluğunu artıracağım ama ilmek sayım sabit kalacak. Şöyle hemen bu sıramı bitireyim. Arka yüzde de bütün ilmekleri ters olarak öreyim. 272 ilmeğim sabit. Yine önde görüşelim. Evet, bir sıra düz, bir sırada arkada ters ördüm ve geldim düz bir şekilde artırma yapmadan. Şimdi bakalım robamızın uzunluğunda bir artış olmuş mu? Evet, bakın şöyle baktığımız zaman 24 santimi birazcık geçiyor. Bu benim için yeterli. S beden için çok üzerime yapışan bir model istemiyorum. Aşırı bol bir model de istemiyorum. Orta ayarda hafif esnek bir model gayet yeterli bu ölçülerle. Evet, şimdi geldik bedenle kolları ayırmaya. Şimdi bedeni bakın, şu iki ön yarımımız var ya, bunu şu arka tama katacağız ve döne döne öreceğiz. Bu aşamada kolları ayıracağız. Şimdi bakın, şu yan kısımda, ön yanda 38 tane ilmeğim vardı. Öncelikle bu 38 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Evet, şimdi bakın 38 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi geldik roba noktasına. Yani şu noktadayım bakın. Burada 4 tane ilmeğim var. Bu 4 ilmeğin 2 tanesini bedene katacağım. O yüzden 2 tanesini de örüyorum. Şu an kaç ilmeğim oldu? 40 ilmeğim oldu. Hemen bunu şuraya not alalım. 40 ilmek. Evet. Daha sonra bakın, kol için ayırdığımız kaç tane ilmeğimiz varmış? 56 ilmeğimiz varmış. Onu şişe aktaracağım. Ama aktarırken de şöyle yapacağım. Başka bir şişe aktaracağım. Daha sonra öreceğiz. Burada 4 tane roba ilmeği var diye ikisini bedene kattık. İkisini kola katacağız. Burada da yine 4 tane roba ilmeği var. İkisini arka bedene katacağız. Bedene yani. İkisini kola katacağız. Yani 56 artı 4'ten 60 ilmeğimiz olacak kol için. Hemen farklı bir ip getiriyorum. Bu kısmı yerleştireceğim ilmeklerime. Evet, şöyle bir ipe geçireceğim buradaki ilmeklerimi. Roba ilmeklerinden 2 tanesini alıyorum. Ayrıcımla işim bitti, artık kaldırabiliriz. Kol için ayırmış olduğum 56 tane ilmeği de katıyorum. Şimdi şuradaki roba ilmeklerinden 2 tanesini de koluma aktarıyorum. Ve bakın toplamda 60 tane ilmeğim oldu. Hemen onu şöyle bağlayıp ayırıyorum. Kolları daha sonra öreceğiz. Evet, şimdi geldik. Bakın, ön taraftan arkaya geçeceğiz. Bu aşamada kol için şöyle 2 tane ilmek artırma yapacağım. Bakın, şişim duruyor. Şöyle kıvırıyorum. 1, tekrar 2. 2 tane ilmek, beden için 2 tane ilmek artırma yaptım. Bu hem kola etki edecek, koldan ilmek sayımızı artıracak, hem de bedene. Şimdi 2 tane ilmeğimi artırdım. Toplam kaç ilmeğim vardı? 40. 2 tane de buradan artırdım. 42 ilmeğim oldu. Hemen yazalım şuraya, artı 2. Sonrasında şu 2 tane ayırdığım roba ilmeğini de yine bedene katıyorum. 43. 44 ilmeğim oldu. Şimdi arkada kaç tane ilmeğim vardı? 68. Şimdi bu 68 ilmeği de direkt bedene katarak örüyorum. Diğer roba noktasına kadar. Evet, 68 ilmeğimi ördüm. Diğer roba noktasına geldim. Şimdi buradan da hemen şu ayrıcımı çıkarıyorum. Bakın, roba noktasından 2 tane ilmeği yine bedene katıyorum. Artı 2'yi de yazıyorum hemen. Şimdi geldik diğer kola. Hemen yine şöyle ipimi geçireyim.
ayracımı çıkarayım. 2 buradan. 56 tane de kolda vardı. 58 olacak. Diğer robaya kadar hemen şu ilmeklerimi aktarayım. Diğer kol için. Evet, geldim diğer roba noktasına. Burada 4 tane ilmeğim vardı. İkisini yine bedene katıyorum. Pardon, kola katıyorum. Kol için toplamda 60 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu 60 tane ilmeği şöyle bağlayıp ayırıyorum. Bedenle devam ediyorum. Şimdi kol altına geldik. Öbür tarafta 2 tane artırma yapmıştım. Burada da öyle yapacağım. 1, 2. Devam ediyorum. Şuradaki 2 tane roba ilmeğini katıyorum. Şimdi 2 tane artırma yaptım. 2 de roba ilmeği. Devam ediyorum. 38 tane de şu kenar diğer V yaka kısmını katıyorum. Bakalım toplamda kaç tane ilmeğimiz olacak. Ve bu şekilde bedenle kolu ayırmış oldum. Şimdi bedeni döne döne öreceğiz. Bu uzunluk sizin hırkanızın boyutunun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar öreceksiniz. Ben crop yapmayacağım. Çok uzun da yapmayacağım. Normal boyda bir hırka yapmayı planlıyorum. Ama lastiğini kalın yapacağım. Kalın lastikler bence çok gösterişli ve havalı duruyor. Ay, bayağı karanlık hava. Çok karanlık görünüyor şu an, kar yağıyor dışarıda. Şimdi ışığı yaktım o yüzden. Toplamda 156 tane ilmeğim var. 150 tane ilmeği arkada ters, önde düz olarak öreceğiz. Bakın arkada ters kısmında şu koltuk altı kısmını nasıl ördüğümü de göstermiştim ama orayı çekmemişim. Şimdi diğer koltuk altına kadar bakın göstereyim. Normal örgümüzü ters olarak örüyoruz. Koltuk altında yaptığımız 2 tane artırmayı da yine örgünün arka yüzünde olduğumuz için ters olarak öreceğiz. Ön yüzünde düz olarak öreceğiz. 156 tane ilmeğimiz var bedenimiz için. Bunu hırkamızın uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsak o kadar uzunlukta öreceğiz. Şimdi şu diğer kol altına kadar bir öreyim. Orayı da bir göstereyim, aklınızda kalmasın. Evet, diğer kol altına geldim. Bakın. Şimdi arka yüzdeyim. Şu artırdığımız 2 tane ilmek vardı. Bunları da yine bakın ipim önde ters olarak örüyorum. Çünkü örgünün arka yüzündeyim. Ön yüzünde de düz olarak öreceğiz. Bunları da artık bedene kattık. Kalan ilmeklerimi normal ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde birleştirmiş olduk. Yani arka bedenle önü birleştirmiş olduk. Şimdi dediğim gibi örgümü arkada ters, önde düz olarak öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç santim ördüm birlikte devam edeceğiz. Evet, şimdi ben beden kısmını belli bir uzunlukta ördüm. Şöyle bakın, crop bir model de olmayacak. Normal boyda bir model olacak. Şu an bu kenarları kıvrıldığı için biraz görünümü tuhaf ama lastiklerimizi yaptıktan sonra şahane olacak. Şimdi hemen ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Bakın şu koltuk altı kısmından sonra ölçtüğüm zaman şöyle 29 santim uzunluğunda örmüşüm. Bakın şu kıvrılma payını düşünerek ölçüyorum. Şöyle bunu düz tuttuğumuz zaman tam 29 santim uzunluğunda örmüşüm. Lastiğe geçerken şöyle daha ince bir şiş buldum. Şu numarasını bilmiyorum ama bundan daha ince. Lastik kısmında bunu kullanacağım. Misinalı şişlerde biliyorsunuz üzerinde numara yazmıyor. Poşetleriyle vesaire de uğraşmıyorum. O yüzden de net bir bilgim yok ama şu 4,5 milim falan herhalde. Tam 5 de değil. Bu da 3,5 falandır diye düşünüyorum. Evet, şimdi bakın kenar ilmeğini örmeden aldım. Hemen ilmeklerimi bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düze çevirerek örüyorum. Lastiğim bu şekilde küçük numara şişle bir ters, bir düze çevirerek örüyorum. Bu aşamada ilmek azaltmayacağız. İlmeklerimiz aynı kalacak. Sadece şiş numaramızı küçülttük. Bir de lastik öreceğimiz için otomatik olarak da zaten lastik örgüsünden dolayı bir daralma olacaktır içe doğru. Bu bizim için yeterli olacak. Çok ciddi bir daralma istemiyoruz zaten.
Evet bakın. Bir ters, bir düz örerek sıra sonuna kadar bütün ilmeklerime aynı işlemi uyguluyorum. Evet, bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bundan sonra lastiği istediğimiz uzunlukta tersleri ters, düzleri düz olarak örerek gideceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm şekliyle örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Lastik modelimiz oluşmaya başlıyor. Bir ters bir düz olarak lastiği belli bir uzunlukta öreceğim. Tahmini olarak 10 santim civarında örerim diye düşünüyorum. Çünkü lastiğin bir tık uzun olmasını istiyorum ben. Kısa lastik istemiyorum. O yüzden de 10 santim civarında örerim diye düşünüyorum. Gidişata göre zaten sizi bilgilendireceğim. Bakın ön yüzde şöyle bir görüntümüz var. Evet, lastiği şimdi ben belli bir uzunlukta ördüm. Şöyle santim olarak ölçüsünü vereyim hemen. Ay tersten ölçmüşüm. Evet, tam 8 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi bu uzunluk benim için yeterli oldu. Dediğim gibi kalın bir lastik istiyordum. O yüzden de 8 santim uzunluğunda ördüm. Şimdi yanları yapmaya başlıyoruz. Yine ince şişimi alıyorum. Bakın şöyle dıştan lastiğin altından başlıyoruz. Şimdi bakın şurada kenar ilmekleri var. Onlardan değil, bir önceki kısımdan şöyle batarak ilmek çıkarmaya başlayacağım. Önce bir ipimi sabitleyeyim bu aşamada. Evet kızım. Evet, ipimi sabitledim. Bakın bunu şöyle arkadan hemen düğüm yapıyorum. Daha sonra bakın kenar ilmekleri değil, içteki ilmeklerin şöyle içerisine birer tane batıyorum ve ilmek çıkarıyorum. Kenar ilmeklerimin değil, içteki ilmeklerin. Eğer kenar ilmeklerinden yaparsak örgümüz kasar. Çünkü kenar ilmeklerini iki sırada bir oluşturuyoruz. Bakın bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Evet, şimdi geldik. Bakın lastik kısmından ilmeklerimi aldım bu şekilde. Şimdi geldik hırkanın düz kısmına. Düz kısmında da yine bakın kenar ilmeklerinden değil, iç kısımdaki normal düz ilmeklerin tam orta kısımlarına batıp ilmeklerimi çıkarıyorum. Şöyle bir görüntümüz olacak. Kenar ilmeklerden değil, içteki ördüğümüz düz ilmeklerden evet bakın V yaka kısmına kadar geldim. Şimdi V yaka kısmındayım. Burada da aynı şekilde kenar ilmeğinden değil, içteki ilmeklerden şöyle yürüterek ilmek çıkarıyorum. Evet, yaka kısmına kadar bakın ilmeklerimi çıkardım. Alt lastikten başladık. Yanlara geldik. Yaka kısmı ve yaka kısmı. Ve şimdi ensedeyiz. Ensede de yine aynı şekilde. Burada da bakın şu başlangıç ilmeklerimizin tam dip kısmından batarak birer tane ilmek çıkarıyoruz.
Evet, hırkamızın arka kısmını, yaka kısmını, ense kısmını da yaptıktan sonra şimdi tekrar diğer yana geçiyoruz. Burada da şöyle V yakayı ineceğiz. Daha sonra alt kısım, en sonunda lastikten bütün ilmeklerimizi çıkarmış olacağız. Şimdi bakın, yine en dış kenar ilmeği değil, bir içteki ilmekten şöyle ilmeklerimi çıkararak başlıyorum. Evet, hırkanın şöyle bütün çevresinden ilmeklerimizi çıkardık. Bakın, gördüğünüz gibi. Şimdi bulunduğum noktadan direkt örgümü çeviriyorum ve bir ters bir düz olarak lastik modelimi uygulamaya başlıyorum. İlmeklerimi bir ters bir düz şeklinde örüyorum. Önde de arkada da aynı işlemi yapacağız. Bir ters bir düz. 3 sıra öreceğim bir ters bir düz olarak. 4. sıradan sonra 4. sırada ilik açmaya başlayacağız. Örgümüzün bir kısmından, bir tarafından. Çok güzel olmuş anneciğim, ilik açacağız. Evet, ben lastik kısmını şöyle 4 sıra ördüm. Ön yüzdeyim. Ön yüzde hırkanın sağ tarafındayım. Şimdi bakın, şu şekilde düğmeler aldım ben. Simlerimle uyumlu, hırkamla uyumlu. Bunları şöyle öncesinde göz kararı yerleştirdim. Bakın bu şekilde. Sonra yerleştirdiğim kısımlara ayraçları taktım ve o kısımlardan da ilik açacağız. Toplamda 6 tane düğmem var benim. Bu benim hırkam için yeterli oldu bu sayı. Şimdi hemen iliklerimizi açmaya başlayalım. Kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum. 1 2 kenar ilmeğimle birlikte 3 tane ilmeğimi örmüş bulunmaktayım. Şimdi bakın, 3 tane ilmeğimi ördükten sonra bir tane daha örsek mi acaba diye düşünüyorum. Şöyle mi kullansak acaba, böyle mi? Böyle kullansak daha iyi. Tamam. Şimdi 4. ilmeği ördüm. 5.'yi ördüm. Bakın, bir önceki ördüğümü bir sonrakinin içinden geçirip bir tane kesme yaptım. Bir tane daha kesme yapıyorum. Bakın, bir öncekinin içinden geçiriyorum ve toplamda 2 tane ilmeğimi kestim. Bu şöyle, bakın, benim düğmem için yeterli bir genişlik oldu. Burada 2 tane kesme yaptım. Şimdi devam ediyorum diğer belirlediğim noktaya kadar. Şurada kaç tane kalıyor? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. O zaman şu 3 tanesini keselim. Evet. Şimdi bakın, ilmeğimi ördüm. Bir sonrakini ördüm. Bir öncekinin içinden geçirdim. Bir sonrakini de örüyorum ve bir öncekinin içinden geçiriyorum. Burada da ne yapmış olduk? Yine 2 tane ilmek kesmiş olduk. Şimdi diğerine kadar örmeye devam ediyorum. 2, 3, 15 tane ördüm. Hemen şurada bakalım kaç tane ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tamam. Hemen bakın, bir tane örüyorum. Bir tane daha örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Birinci kesmem. Şimdi bir tane daha içinden geçiriyorum. İkinci kesmem. Toplamda bakın 1, 2, 3 kez kesme yaptık. Her boşlukta 2 tane ilmek kesmiş olduk. Devam ediyorum. 4 ve 15. Evet, bakın 15 tane ördükten sonra hemen kesmemi yapıyorum. Ve burada da iliğimi açıyorum. Şimdi devam ediyorum. 2. Yani birbirine yakın olsun. Öyle 1-2 sayı çok fark etmez ama tekrar kesiyorum. 1 ve ikinci kesmem. Şimdi son kez kesmek için 2. Şimdi ayracımı çıkarıyorum ve son kez kesmemi yapıyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Ay, pardon.
Çünkü ipim takıldı bir yere. Evet. Şimdi ters olarak örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Ve 6. kez iliğimizi açmış olduk. Bakın. Ara noktalarımız bu şekilde. 6. kez iliğimizi açtık. Şimdi şu V yaka kısmını öreceğim. Döneceğim, diğer kısmı öreceğim. Döneceğim, diğer tersten de yine örmeye devam edeceğim. Şu ilik noktalarına geldiğimiz zaman bu noktaları nasıl kapatacağız onu göstereceğim. Evet, döndüm, dolaştım, tekrar bu ilik noktalarına geldim. Şimdi buralardan 2'şer tane ilmek eksiltmiştik. Şimdi o ilmekleri tekrar yerine koyacağız. 1 2 tane artırma yapıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra örgüme normal devam ediyorum. Diğer ilik noktasına kadar. İlik noktasına geldiğim zaman yine bakın 2 tane ilmeğimi artırıyorum. Devam ediyorum modelime. Sadık kalarak düz tersi ters olarak örüyorum. Yani bu sırada ne yapıyoruz? Eksilttiğimiz ilmeklerin yerine 2 tane artırma yapıyoruz. Bir sonraki sırada da bu artırdığımız ilmekleri düz ve ters olarak modelimize uygun olarak örüp devam edeceğiz. Yine artırdım. Evet, sıramı tamamladım. Bir üst sıradayız. Şimdi şu iliklerin üzerine bir ters bir düz olarak modelimize uygun olarak ilmeklerimizi tekrar yön vereceğiz. Bakın yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ilmeklerimi ters düz olarak ördüm. Bakın geldim ilik noktasına. Bir önceki ilmeğim düzdü. O zaman bu ilmeğimi neye çeviriyorum? Terse çeviriyorum. Tersten sonra ne yapmam gerekiyor? Düz yapmam gerekiyor. Hemen bunu da düze çeviriyorum. Sonra devam ediyorum yine. Bir ters, bir düz şeklinde bakın. Burayı açmış olduk. Devam ediyorum diğer ilik noktasına doğru. Ters olarak ördüm. Şimdi sıradaki ilmeğimi o zaman düz yapıyorum. İkinci ilmeğimi ters yapıyorum ve modelime uygun olarak yine düz ters olarak diğer ilik noktasına doğru devam ediyorum. Burada ne yapacağız? Açtığımız ilmekleri kapattıktan sonra tekrar ona göre önceden tersse ters düzse düz olarak sıramızdaki ilmeğin yerine göre ne yapıyoruz? Şekillendiriyoruz. Şimdi sıramı bu şekilde tamamlayacağım. 2-3 sıra daha öreceğim. Sonrasında kapatacağız ilmeklerimizi artık. Şu ilik açtığım yerlerinde kenarlarından böyle bir iple dikiş yapar gibi geçeceğim ki oralarda bozulma vesaire olmasın diye daha sonra. Şöyle bakın gayet güzel oldu. Şimdi 200 sıra örüp döneceğim. Evet bakın şöyle ilik kısmını gösterirsek eğer ilik kısmından sonra da şöyle 4 sıra falan ördüm. Şimdi artık ilmeklerimi kapatma zamanı geldi. İlmeklerimi kapatırken de aynı ördüğüm şekliyle yapıyorum. Bakın tersi ters olarak örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Düz olarak örüyorum. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde çok sıkı da olmayacak şekilde, gevşek de olmayacak şekilde örgümü tamamlıyorum. Evet, hırkamızın bakın kenar kısımlarını lastiği kapattım. Şöyle görüntüsüne bakın. Şahane oldu. Şöyle yaka kısmını da göstereyim. Bakın şu kısımları biraz daha dar kapattım. Daha hani toplasın diye, şöyle yaygın durmasın diye. Sonrasında düğmelerimi bakın taktım, yerleştirdim. Ve ilik kısımlarına bakın bunlar ilik kısımlarımız. Kenar kısımlardan böyle iyice tel geçerek ilik kısımlarını da sağlamlaştırdım. Yani buralarda herhangi bir sökülme vesaire olmayacak. Ardından da bakın kolun bir tanesini hazırladım. Diğerini de birlikte hazırlayacağız. Şimdi kol için. Burada ayırdığımız ilmeklerimiz vardı. Şu an kaç tane de hatırlamıyorum ama videoda mutlaka söylemişimdir. Şimdi bunları hemen şöyle şişime aktarıyorum. Bakın misinalı şişim var.
40 santimlik. Bununla döne döne öreceğim. Dikişsiz bir örgümüz olacak bakın. Şöyle kol altından göstereyim. Bakın bu şekilde dikişsiz bir örgü. Gerçekten muntazam bir örgü oldu. Biraz soluk çıkıyor ışıktan dolayı ama çok güzel bir kahverengi. Hemen şöyle ilmeklerimi şişime alıyorum. Evet, şimdi kolda saydım ben. 60 tane ilmek ayırmışız kol için. Şimdi bakın şu geçirdiğimiz ipi çıkarıyorum. Ardından da bakın şu koltuk altı kısmımız var. Hemen bu kısma, bu kısımdan diğer kolu 73 ilmekle yaptım. 60 ise eğer 13 tane ilmek artırmamız gerekiyor bu aşamada. Bakın hemen şuradan, bakın sıradaki, bakın en son buradan ilmeğim var ya, şu kısımdan batıyorum alttan. Bir tane ilmek çıkarıyorum. 61 tane ilmeğim oluyor bununla birlikte. Toplam 73 tane ilmek çıkardım. Diğerinden ikisinin eşit olması çok önemli. Sizin 74-75 de olabilir ama önemli olan iki kolun aynı olması. Evet, 61. ilmeğim. Devam ediyorum bakın. 62, 63, bakın. 64, 65, 66, 67, 68, 69. Bakın şu an kol altındayız. 69. 70.yi şuradan çıkaracağım. 70, 71, 72 ve bir de şuradan çıkaralım. 73. Bakın o açıklığı ne yaptım? Kapattım. Şimdi bu 73 ilmeği döne döne belli bir sıra hiçbir artırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Şimdi şişim ince olduğu için bu kısımda geniş bir şişle ördüğüm için elimi biraz geniş tutacağım. Ve bakın esnek esnek örüyorum. Çünkü bedeni çok esnek örmüştük. O yüzden de şişimden dolayı bu kısımda bu şekilde örüyorum. Şimdi 73 tane ilmeğim var. Bu 73 ilmeği bayağı bir mesafe artırma eksiltme yapmadan döne döne düz bir şekilde örüyorum. Bakın direkt şu koltuk altına hemen ilerleyelim. Orada ne yapacağız onu da gösterelim. Oradaki ilmekleri aldıktan sonra koltuk altı iyice muntazam görünecek. Dikişsiz bir model oldu. Gerçekten şu anki hali bile çok hoş oldu. Üzerime denediğimde şu an bile çok güzel oldu. Çok salaş değil, crop da değil, normal boyda, orta boyda bir hırka yapmış oldum. Evet, bakın koltuk altı kısmına sonradan çıkardığım ilmeklere geldim. Bunları da yine aynen bakın düz olarak örüyorum. Artırma, eksiltme vesaire yapmıyoruz. Şu sonradan ilk eklediğim ilmek. Buna batmak biraz zor oluyor. Evet. Bakın şöyle arkadan çekip bunu oradan düğüm yapacağım başlangıç ipimi. Yoksa arada açıklık olur. Evet, devam ediyorum. Bakın bu kısımları da yine düz olarak örüyorum. 73 tane ilmeğimi taktım kolda. Kol altında birleştirme yaptım. İlmeklerimi artırdım. Şimdi bu 73 ilmeği belli bir mesafe düz öreceğiz. Ne kadar düz örecekmişiz bakın. Şu mesafeyi görüyorsunuz. Ben bu kadar düz öreyim. Daha sonra kaç santim ördüm sizinle paylaşacağım. Sonra eksiltmelere geçeceğiz zaten birlikte. Evet, şimdi kolu ben belli bir mesafede düz olarak ördüm. Şöyle bakın. İyice düzleştirelim. Şu koltuk altı kısmından, bakın şu tam kol altı kısmından başlayacağız. Ve santim olarak ölçüsünü vereceğim. 40 santim uzunluğunda 73 ilmeğimi düz olarak ördüm. Herhangi bir artırma eksiltme yapmadım. Şimdi bakın tam kol altı hizasındayım. Kesme yapacağım. 73 tane ilmeğim var. 3 sefer kesme yapacağım. Bakın. Şöyle bulunduğum noktadan 2 tane ilmeğin
yönünü değiştiriyorum. Tam kol altındayım, onu özellikle söylüyorum. Kesmeler kol altında gizlensin diye. 2 tane ilmeğimin yönünü değiştirdim ve düz olarak ördüm. Bu birinci kesmem. Hemen buraya şöyle bir ayraç yerleştiriyorum. Birinci kesmemin olduğu kısma. Evet. Şimdi bu noktaya kadar 2 sıra düz olarak örüyorum. Evet, bakın kesme yaptığım noktaya geldim. Şimdi devam ediyorum. Bir sıra daha düz öreceğim. İkinci sefer buraya geldiğim zaman yine bir kesme yapacağım. Şu an ilmeğim 72'ye düştü. Bir sonraki sırada tekrar kesme yapacağız. Evet, kesme yaptıktan sonra şimdi bakın ikinci sıramı da döndüm geldim. Şimdi tekrar kesme yapacağım. Kesme yaptığım ilmek solda kalacak. Bir önceki ve kesme yaptığım ilmek, ikisini birlikte alıyorum. Şöyle sağ şişimle giriyorum çapraz olarak ve ikinci kesmemi yapıyorum. Şu anda ilmek sayım 71'e düştü. Bir kez daha aynı şekilde kesme yapacağız. Gideceğiz, geleceğiz. 70'e düşüreceğiz ilmek sayımızı. Ardından da 4-5 santim düz olarak öreceğiz ve artık lastik kısmına geçeceğiz. Yani şu an 2 defa kesme yaptım. Bu işlemden bir defa daha yapacağız. Ardından da şu diğer koldan göstereyim, bakın. Diğer koldan gösterdiğim zaman şöyle bir 1, 2, 3, 4. Evet, 4 sırada düz olarak öreceğiz. En son 70 ilmeğimizi, sonra lastikle devam edeceğiz. Evet, son artırmadan sonra 4 sıra düz bir şekilde ördüm. Şimdi artık lastik kısmına geçebiliriz. Lastik kısmı için şöyle 2 tane ilmeği ters olarak örüyorum. 70 tane ilmeğim var. Bu aşamada 46'ya düşüreceğim. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın 2 tane ilmeğimi ipim önde ters olarak örüyorum. Aynı zamanda kesme yapıyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 tanesini ters örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu şekilde ilmek sayım 46'ya düşünceye kadar aynı işlemi yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bir tane ilmeğim kaldı. En son ilmeğim düzdü. Bu da düze denk geliyor. Onu da şöyle ilk yaptığım tersle birlikte ters olarak örüyorum ve bu şekilde ilmek sayımı 46'ya tamamlıyorum. Şimdi bu 46 tane ilmeği belli bir sıra tersleri ters, düzleri düz olarak lastik öreceğim. Şöyle bakın göstereyim diğer lastik modelimden. Bakın tersleri ters, düzleri düz olarak belli bir sıra öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç santim ördüm sizlerle paylaşacağım. Evet, lastik kısmını şöyle belli bir uzunlukta ördüm. Kaç santim örmüşüm hemen paylaşalım. Evet, şöyle 10 santim uzunluğunda ördükten sonra artık ilmeklerimi kapatacağım. İlmeklerimi kapatırken de tersi ters olarak örüp kapatacağım. Düz düz olarak örüp kapatacağım. Bakın düz düz olarak ördüm. Ters ters olarak ördüm. Bir öncekinin içinden geçiriyorum. Bu şekilde hem örüyorum hem de ilmeklerimi kapatıyorum. Daha sonra da ipliklerimi vesaire temizleyeceğim. Giyip karşınıza geleceğim. Bakalım nasıl olmuş. Ben de sizler kadar meraktayım. Evet, son olarak da ipliklerini vesaire temizledim ve üzerime giydim. Gördüğünüz gibi çok tatlı, çok güzel bir hırka oldu. Hangi renkte giyeceğime karar veremedim açıkçası. O yüzden de böyle bir beyaz pantolonla giydim. Şu düğme detayları biraz sanki hoş olmadı gibi ama neyse, şimdilik size göstermek için bu şekilde kombin yaptım. Ben çok beğendim, çok içime sindi. Tam üzerime cuk diye oturdu. Yani tam benim için yapılmış olduğu belli üzerime giydiğim zaman. Sizler nasıl buldunuz? Buraya kadar beni izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi, küçük bir yorum dahi olsa yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.